2 gün boyunca dişi kurt ve Tekgöz, Kızılderili kampında takıldılar. Evet, Tekgöz endişeli ve tedirgindi. Ama kamp eşini cezbediyordu ve o da ayrılmak istemiyordu. Ama bir sabah, hava yakın bir tüfek sesiyle yarıldı. Bir kurşun, Tekgöz'ün kafasının yalnızca birkaç santim yanındaki bir ağaç gövdesine saplandı. Artık tereddüt etmedi. Uzun ve sallanan bir koşuşla, tehlike yıl aralarına hızla mesafe koydu. Çok uzağa gitmediler, sadece birkaç günlük yolculuk. Ama dişi kurt için artık zorunlu hale gelen bir şey vardı, aradığını bulmak. Çok ağırlaşmıştı. Yavaş ama koşabiliyordu. Bir keresinde, kolayca yakalayabileceği bir tavşanın peşinden gitti. Ama sonra durdu ve yere yattı. Dinlenmesi gerekiyordu. Tekgöz yanına geldi. Nazikçe boynuna dokundu. Ama dişi kurt o kadar hızlı ve sert bir şekilde ona döndü ki Tekgöz, dişlerinden kaçmak için geri sendeledi. Şimdi öfkeleri her zamankinden çok daha kısaydı. Ama aynı zamanda her zamankinden çok daha sabırlı, çok daha özenli olmuştu. Ve sonra aradığı şeyi buldu. Birkaç mil ileride, yaz aylarında Mackenzie'ye dökülen küçük bir dere vardı. Ama o an donmuştu, dibine kadar. Kayalık yatağından ağzına kadar tamamen beyaz, tamamen ölü bir akıştı. Dişi kurt yorgun adımlarla yürüyordu. Çok önceden çiftleşmişlerdi ve şimdi yüksek kil bankına ulaştı. Dönüp ona doğru koştu. İlkbahar fırtınalarının aşındırması, eriyen karların yıkıp geçmesi, kıyıyı oymuştu. Dar bir çatlaktan küçük bir mağara oluşmuştu. Mağaranın ağzında durdu. Dikkatle baktı. Sonra bir yandan öbür yana, duvarın tabanı boyunca koşarak inceledi. Aniden, yumuşak hatların ardından bir hacim belirdi. Döndü ve dar ağıza girdi. Kısa bir süre çökmek zorunda kaldı. Ama sonra duvarlar genişledi. Neredeyse 6 feet çapında bir oda. Çatı başını zar zor geçiyordu. Kuru ve sıcaktı. Titizlikle inceledi her köşeyi. Tekgöz ise girişte bekliyordu, sabırla onu izliyordu. Dişi kurt burnunu yere yaklaştırdı, sıkışık ayaklarını hissetti. Ve birkaç kez döndü. Sonra, yorgun bir iç çekişle, neredeyse bir homurtu gibiydi, vücudunu kıvırdı, bacaklarını bıraktı ve yere indi. Başı girişe dönüktü. Sivri ve meraklı kulaklarıyla Tekgöz onu izliyordu. Ötesinde, beyaz ışığa karşı çizgilenmiş fırçalıkta, kuyruğunu iyi niyetle sallıyordu. Kendi kulakları, ani bir hareketle bir an geriye ve aşağı yatıklaştı, ağzı açıldı, dili huzurla dışarı çıktı. Memnundu, tatmin olmuştu. Tekgöz girişte uzanıp uyuyakaldı. Ama uykusu huzursuzdu. Sürekli uyanıyor ve parlak dünyaya bakıyordu. Nisan güneşi karın üzerinde yanıyordu. Uyuklamaya çalıştığında, kulaklarına gizlice akan su damlalarının hafif fısıltıları ulaşıyordu. Yeniden uyanıyor, dikkatle dinliyordu. Güneş geri dönmüştü. Kuzeyin tüm uyanışı ona sesleniyordu. Hayat kıpırdıyordu. İlkbaharın hissi havadaydı. Karın altında büyüyen yaşamın hissi, ağaçlarda yükselen suyun hissi, dağların zincirlerini kıran tomurcukların sesi. Eşine endişeli bakışlar attı. Ama o kalkmak istemiyordu. Dışarı baktığında, yarım düzine kar kuşu vizyonunun önünde uçuştu. Kalkmaya başladı, sonra tekrar eşine baktı ve yere çöktü. Uyuklamaya başladı. Tiz ve ince bir şarkı, kulağına sızdı. Uykulu bir şekilde patisiyle burnunu ovuşturdu. Bir kez, 2 kez, sonra uyandı. Burnunun ucunda, tek bir sivrisinek vızıldıyordu. Tam yetişkin bir sivrisinek bu. Tüm kış boyunca kuru bir kütükte donmuş kalmış, şimdi güneşin sıcaklığıyla çözülmüştü. Dünyanın çağrısına artık direnemiyordu. Üstelik, tek gözde açtı. Eşinin yanına sokuldu. Kalkmasını sağlamaya çalıştı. Ama dişi kurt ona hırladı. Ve Tekgöz, parlak güneş ışığına tek başına çıktı. Kar yüzeyi yumuşamıştı. Yürümek zordu. Derenin donmuş yatağına çıktı. Ağaçların gölgesinde kar hala sertti, kristal gibiydi. 8 saat boyunca yoktu. Ve karanlıkta geri döndüğünde, başladığından daha açtı. Av bulmuştu. Ama yakalayamamıştı. Eriyen kar kabuğunu kırmıştı. Tavşanlar ise her zamanki gibi üstte hafifçe süzülmüş, kardan ayakkabılarıyla sıyrılıp gitmişlerdi. Mağaranın ağzında, aniden bir şüphe şokuyla durdu. İçten garip sesler geliyordu. Eşinin çıkardığı sesler değildi bunlar. Ama yine de uzaktan tanıdık geliyorlardı. İçeri adım attı. Dişi kurtten bir uyarı hırlaması. Mesafesini korudu, itaat etti. Ama diğer sesleri dinlemeye devam etti. Hafif, boğuk hıçkırıklar ve hırıltılar. Eşi onu yeniden uyardı.
O da kıvrılıp girişte uyudu. Sabah olduğunda ve loş bir ışık mağarayı sardığında, uzaktan tanıdık gelen seslerin kaynağını gördü. Arkadaşının uyarı hırlamasında yeni bir şey vardı. Kıskançlık dolu bir notu. Ve tek göz, saygılı bir mesafe koruyarak öne uzandı, bacakları vücudunun uzunluğunca ileriye yaslanmış. 5 küçük yaşam kümesi gördü. Çok zayıf, çok çaresiz, küçük, inleyici sesler çıkarıyorlardı. Gözleri henüz ışığa açılmamıştı. Tek göz şaşırdı. Bu onun ilk kez yaşadığı bir şey değildi. Ama her seferinde, her defasında, taze bir sürpriz gibiydi. Eşi ona endişeli bakıyordu. Her küçük aralıkta alçak bir hırlama çıkardı. Tek göz çok yaklaştığında, hırlama yükselir, boğazında keskin bir uyarıya dönüşürdü. Tek göz kendi deneyimini hatırlamıyordu. Ama içgüdüsünde, tüm kurtların annelerinde, babalarının yeni doğan ve çaresiz yavrularını yediği bir an gizleniyordu. Bu, içinde güçlü bir korku olarak kendini gösteriyordu. Onu durduran bir korkuydu. Ama tehlike yoktu. Yaşlı tek göz içinde başka bir dürtü hissediyordu. Tüm kurt babalarından gelen bir içgüdü. Bunu sorgulamadı, düşünmedi. Sadece oradaydı, varlığının liflerinde. Ve dünyadaki en doğal şey buydu. Yeni doğan ailesine sırtını döndü ve dışarı koştu. İninden 5 ya da 6 mil uzakta, dere ikiye ayrılıyordu. Çatalları dik bir açıyla dağlara ayrılıyordu. Sol çataldan yukarı çıkarken, taze bir iz buldu. Kokladı. Çok yeniydi. Hızla çömeldi. İzin kaybolduğu yöne baktı. Sonra kasıtlı olarak döndü ve sağ çatalı seçti. İzler kendi ayak izlerinden çok daha büyüktü. Böyle bir yolun ardından ona çok az et kalacağını biliyordu. Sağ çatalın yarım mil ilerinde, hızlı kulakları kemirme sesini yakaladı. Sesi takip etti. Bir ağaca dişlerini deneyen dik duran bir kirpiydi. Dikkatlice yaklaştı, ama umutsuzca. Cinsini tanıyordu. Bu kadar kuzeyde daha önce hiç karşılaşmamıştı. Ve uzun hayatı boyunca hiçbir kirpi ona yemek vermemişti. Ama öğrenmişti. Şans diye bir şey vardı. Fırsat diye bir şey vardı. Ve yaklaşmaya devam etti. Ne olacağı belli değildi. Çünkü canlı şeylerde olaylar, her zaman farklı olurdu. Kirpi kendini bir top haline getirdi. Uzun, keskin iğneleri her yöne fışkırıyordu. Gençliğinde tek göz bir kez böyle hareketsiz bir tüy topuna çok yakın koklayıp gitmişti ve kuyruğu aniden yüzüne doğru savrulmuştu. Bir iğne ağzında haftalarca kalmıştı. Sinirli bir kor gibi yanmıştı, ta ki çıkana kadar. Bu yüzden şimdi yattı. Burnunu tam bir adım uzakta tuttu, kuyruğun çizgisinin dışında. Bekledi. Tamamen sessiz. Belirli bir şey yoktu. Ama bir şey olabilirdi. Kirpi açılabilirdi. Yumuşak ve yırtıcı bir pati hareketi için bir fırsat doğabilirdi. Korumasız karnına doğru. Yarım saatin sonunda ayağa kalktı. Hareketsiz kirpiye öfkeyle hırladı ve devam etti. Geçmişte kirpileri beklemek için çok fazla zaman harcamıştı. Sağ çataldan yukarı çıkmaya devam etti. Gün ilerledi. Av ödüllendirmedi. Ama içinde babalık içgüdüsü güçlüydü. Et bulmalıydı. Öğleden sonra bir çalılığın ortasında bir pıtermiganla yüz yüze geldi. Kuş burnunun ucundan bir adım ötede, kütüğün üzerinde yavaş düşünceli bir şekilde oturuyordu. Her ikisi de birbirini gördü. Kuş şaşkınlıkla havalandı. Ama tek göz patisiyle vurdu. Karda yeniden havalanmaya çalışırken üzerine atladı ve dişleriyle kavradı. Yumuşak et ve kırılgan kemikler çıtırdadı. Sonra, hatırladı. Ve geri döndü. Eve doğru yola çıktı. Ağzında pıtermigan. Çatalların 1 mil yukarısında, kadife gibi sessiz adımlarla süzülüyordu. Her yeni manzarayı dikkatle inceliyordu. Sabah erken bulduğu büyük izleri aklında tutarak, onları yapanla her an karşılaşmaya hazır. Başını bir kayanın köşesinden uzattı. Orada, alışılmadık derecede büyük bir dönemeçte, gözleri hızla bir şey fark etti. Çömelmiş bir şey, hızla aşağı inen bir şey. Pistin sahibi, büyük bir dişi vaşaktı. O gün bir kez daha çökmüştü. Önünde sıkı bir rulo halinde tüy topu vardı. Eğer tek göz daha önce bir gölge ise, şimdi hayalet oldu. Sessizce, hareketsizce rüzgar tarafına geçti. Kara uzandı. Pıtermigan'ı yanına bıraktı. Alçak büyüyen bir ladinin iğneleri arasından izledi. Hayatın oyunu önünde açılıyordu. Bekleyen vaşak, bekleyen kirpi, her biri hayat. Ve oyunun ilginç bir yapısı vardı. Birinin hayatta kalma biçimi, diğerini yemekti. Diğerinin hayatta kalma biçimi ise, yenilmemekti. Gizli'de çömelmiş tek gözde bu oyunun içindeydi. Garip bir şansı bekliyordu. Et izinde.
Bu onun yaşam biçimiydi. Yarım saat geçti. 1 saat. Hiçbir şey olmadı. Tüy küresi, hareket ettirilen her şeye rağmen taş gibiydi. Vaşak mermer gibi donmuş olabilirdi. Yaşlı Tekgöz ölmüş olabilirdi. Ama 3 hayvanın hepsi, neredeyse acı verici bir gerginlik içindeydi. Görünüşte taşlanmış hallerinde, hiçbir zaman bu kadar canlı olmamışlardı. Tekgöz hafifçe hareket etti. Artan bir heyecanla öne baktı. Bir şey oluyordu. Kirpi sonunda düşmanının gittiğine karar vermişti. Yavaşça, temkinle, geçilmez zırh topunu açmaya başlıyordu. Beklentinin titremesi Tekgöz'ü sarmıştı. Yavaşça, dikenli top düzleşti ve uzandı. Bir göz izliyordu. Aniden ağzında bir nemlilik hissetti. İstemsizce tükürük akıyordu. Canlı etten heyecan duyuyordu. Bir yemek gibi önüne serilen etten. Kirpi düşmanını tam olarak açılmadan fark etti. O anda vaşak vurdu. Darbe bir ışık parlaması gibiydi. Pati, kıvrılmış pençeleriyle kirpinin hassas karnının altından fırlayıp geri döndü. Hızlı ve yırtıcı bir hareket. Ama kuyruğun yan hareketi çekilirken keskin iğneleri sapladı pençeye. Her şey aynı anda oldu. Darbe, karşı darbe, kirpinin çığlığı, büyük kedinin aniden fırtınaya dönen acısı. Şaşkınlık. Tekgöz heyecanla yarı kalktı. Kulakları yukarıda, kuyruğu gergin ve arkasında titreşiyordu. Vaşağın öfkesi onu sardı. Acı veren şeye vahşice fırladı. Ama kirpi, çığlık atıyor, homurdanıyor, yırtılmış anatomisiyle zayıfça top pozisyonuna girmeye çalışıyordu. Kuyruğunu yeniden gösterdi. Ve büyük kedi yeniden çığlık attı. Sonra geri çekilip hapşırmaya başladı. Burnu devasa bir iğne yastığı gibiydi. Patileriyle burnunu okşadı, ateşli okları çıkarmaya çalıştı. Karın içine sapladı onları, dallara ve kabuklara sürdü. İleri zıpladı, yana, yukarı, aşağı. Çılgınca, acı ve korku içinde. Hapşırmak dinmiyordu. Kuyruğu kendi başına ortalıkta dönüyordu. Şakalarını bıraktı. Uzun bir dakika boyunca sessizce yere düştü. Tekgöz izliyordu. Ve o bile, başlangıçta bastıramıyordu. Vaşak aniden zıpladığında, Tekgöz'ün sırtında istemsizce bir tüylenme oluştu. Uyarı vermeden, doğrudan havaya fırladı Vaşak, uzun ve en korkunç fırtınasıyla. Sonra patikadan yukarı çığlık atarak kayboldu. Uzaklaşan ses sönene kadar Tekgöz cesaret edemedi. Sonunda ilerledi. Kirpi dikenleriyle halılanmış karın üzerinde adım adım yürüdü. Dikkatli, sert diken parçaları yumuşak pedlerini her an delmeye hazırdı. Kirpi yaklaşmasını öfkeli bir çığlık ve dişlerinin çarpışmasıyla karşıladı. Yeniden top haline dönmeyi başarmıştı. Ama tam olarak değil. Kasları çok yırtılmıştı bunun için. Neredeyse ikiye bölünmüştü. Ve hala şiddetle kanıyordu. Tekgöz, kanla ıslanmış kardan bir ağız dolusu aldı. Çiğnedi, tattı, yuttu. Bu bir zevkti ve açlığını büyük ölçüde artırdı. Ama dünyada temkinini unutacak kadar yaşlı değildi. Bekledi. Yattı ve bekledi. Kirpi dişlerini gıcırdatıyor, homurdanıyor, hıçkırıklar ve iniltiler çıkarıyor, ara sıra keskin küçük çığlıklar atıyordu. Kısa bir süre sonra Tekgöz fark etti, iğneler sarkıyordu. Ve büyük bir titreme oluşmuştu. Titreme aniden sona erdi. Uzun dişlerden son bir meydan okuma çarpışması geldi. Sonra, hepsi aşağı indi. Vücut gevşedi. Artık hareket etmiyordu. Gergin ve küçülen bir patiyle, Tekgöz kirpiyi tamamen uzattı ve sırt üstü çevirdi. Hiçbir şey olmadı. Ölmüştü. Bir an dikkatle inceledi. Sonra dikkatlice kendi dişlerini kullanarak kirpiyi tuttu ve dereye doğru ilerlemeye başladı. Kısmen taşıyıp kısmen sürüklüyordu. Başını yana çeviriyordu, dikenli kütleye basmamak için. Sonra bir şey hatırladı. Yükü bıraktı. Geri döndü. Ptermigan'ı geride bırakmıştı. Bir an bile tereddüt etmedi. Ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyordu. Ve hemen yaptı, Ptermigan'ı yedi. Sonra geri döndü ve yükünü aldı. Günün avının sonucunu mağaraya sürüklediğinde, dişi kurt inceledi. Burnunu çevirdi ve boynunu hafifçe yaladı. Ama bir sonraki anda, yavrulardan uzak tutmak için yeniden hırladı. Bu sefer daha az sertti. Daha çok özür dileyiciydi, tehditkar değil. Çocuklarının babasından duyduğu içgüdüsel korku azalıyordu. Çünkü o, gerçek bir kurt baba gibi davranmıştı. Dünyaya getirdiği hayatları yutma arzusu göstermeksizin. Kardeşlerinden farklıydı. Diğerlerinin kılları zaten anneleri olan dişi kurttan miras kalan kırmızımsı renkteydi. Ama o, yalnız küçük gri yavruydu. Babasına benziyordu.
Düz kurt soyuna sadıktı. Fiziksel olarak da babası tek göze sadıktı. Tek bir farkla, onun iki gözü vardı. Gri yavrunun gözleri uzun süre açık değildi. Ama açıldığında, sabit bir netlikle görüyordu. Ve gözleri henüz kapalıyken bile hissetmişti, tatmıştı, koklamıştı. İki erkek kardeşini ve iki kız kardeşini çok iyi tanıyordu. Onlarla zayıf, garip bir şekilde oynamaya başlamıştı. Hatta kavga etmeye. Küçük boğazı, tuhaf bir hırıltıyla, gerçek bir hırlamaya dönerken titreşiyordu. Ve gözleri açılmadan çok önce, dokunuş, tat ve koku yoluyla annesini tanımıştı. Annesi sıcaklıktı, sıvı yiyecekti, şefkatin kaynağıydı. Küçük bedeninin üzerinden geçen o nazik, yatıştırıcı dil vardı. Ona yakın sarılmaya, uykuya dalmaya iten bir dildi bu. Hayatının ilk ayının çoğunu böyle uyuyarak geçirmişti. Ama şimdi oldukça iyi görebiliyordu. Daha uzun süre uyanık kalıyordu. Ve dünyasını öğrenmeye başlamıştı. Dünyası kasvetliydi. Ama bunu bilmiyordu. Çünkü başka bir dünya tanımıyordu. Yer loş ışıklıydı. Ama gözleri hiçbir zaman başka bir ışığa alışmak zorunda kalmamıştı. Dünyası çok küçüktü. Sınırları inin duvarlarıydı. Ama geniş bir dış dünya bilmediği için, o dar sınırlar onu hiçbir zaman ezmemişti. Ama erken yaşta keşfetmişti. Dünyasının bir duvarı, farklıydı. Mağaranın ağzıydı bu. Işığın kaynağıydı. Diğer duvarlardan çok önce fark etmişti bu farkı. Ona doğru sürünmeye karşı koyamıyordu. Oradan gelen ışık kapalı kapaklarına vuruyordu. Optik sinirler kıvılcım gibi parlıyordu. Sıcak renkler. Garip ama hoş. Ve içindeki hayat, onu sürekli o ışık duvarına doğru itiyordu. Tıpkı kimyanın bir bitkiyi güneşe doğru yönlendirdiği gibi. Her zaman, bilinçli hayatı doğmadan önce bile, mağaranın ağzına doğru sürünmüştü. Kardeşleri de öyleydi. O dönemde hiçbiri karanlık köşelere doğru sürünmezdi. Işık onları bitki gibi çekiyordu. Küçük kukla bedenleri körü körüne, kimyasal olarak sürünüyordu, sanki bir sarmaşık gibi. Ve sürekli, anneye geri sürülüyorlardı. Bu şekilde gri yavru, annesinin o yatıştırıcı dilinden başka bir yönünü de öğrendi. Işığa doğru ısrarla sürünerken, keskin bir dürtme ile onu azarlayan bir burun keşfetti. Ve ardından, bir pati. Tekrar, hızlı ve hesaplı bir darbeyle geri yuvarlayan bir pati. Böylece acıyı öğrendi. Ve kaçınmayı öğrendi. Önce zarara yol açacak risklerden kaçarak. Sonra geri çekilerek. Bunlar bilinçli eylemlerdi. Dünyanın yaptığı ilk genellemelerdi. Ondan önce acıdan otomatik olarak geri çekilirdi. Otomatik olarak ışığa sürünürdü. Ama bundan sonra, acıdan geri çekiliyordu çünkü bunun acı olduğunu biliyordu. Vahşi bir yavruydu. Kardeşleri de öyleydi. Etçil bir hayvandı. Bir tür et öldürücüsünden geliyordu, et yiyenlerden. Annesi ve babası tamamen etle besleniyordu. İlk yudumladığı süt bile doğrudan etten dönüşmüştü. Ve şimdi, bir aylıkken, gözleri sadece bir haftadır açıkken, et yemeye başlamıştı. Dişi kurt tarafından yarı sindirilmiş et. Zaten çok fazla talep gören 5 büyüyen yavru için. Ama o, yavruların en vahşisiydi. Daha yüksek bir hırıltı çıkarabiliyordu. Öfkeleri çok daha korkunçtu. Bir yavruyu pati hareketiyle devirmeyi ilk öğrenen oydu. Başka bir yavruyu kulağından çekiştiren ilk oydu. Ve kesinlikle, annenin ağzından kaçmakta en çok zorlandığı yavruydu. Gri yavrunun ışığa olan ilgisi her geçen gün artıyordu. Mağaranın girişine doğru sürekli metre uzunluğunda maceralar yapıyor ve sürekli geri sürülüyordu. Girişler hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Oradan geçilip başka yerlere varılabileceğini bilmiyordu. Başka bir yer bilmiyordu ki. Yani mağaranın girişi onun için bir duvardı. Bir ışık duvarı. Dışarıdaki dünyada güneş neyse, bu duvar onun için oydu. Onu bir mumun güveyi çektiği gibi çekiyordu. Her zaman oraya ulaşmaya çalışıyordu. İçinde hızla büyüyen hayat, onu o duvara doğru itiyordu. Ama dışarıda bir şey olduğunu bilmiyordu. Hiçbir şey. Bu ışık duvarında tuhaf bir şey vardı. Babası, dünyanın tek diğer sakini olarak tanımaya başlamıştı onu, annesi gibi, ışığın yanında uyuyan ve et getiren. Babası bu beyaz uzak duvara doğru bir şekilde yürümeyi biliyordu. Ve kayboluyordu. Gri yavru bunu anlayamıyordu. Ama hiçbir zaman o duvara yaklaşmasına izin verilmemişti. Diğer duvarlara yaklaştığında burnunun ucunda sert bir tıkanıklıkla karşılaşmıştı. Acıtıyordu. Ve bu maceralardan sonra, duvarları yalnız bırakmıştı. Düşünmeden kabul etmişti. Babasının duvara kaybolması onun tuhaflığıydı.
Tıpkı süt ve yarı sindirilmiş etin annesinin tuhaflıkları olduğu gibi. Aslında, gri yavru düşünmeye pek yatkın değildi. En azından insanların alıştığı tarzda değil. Beyni loş ama keskin biçimlerde çalışıyordu. Nedenini sormadan, sonuçları kabul ediyordu. Bu bir sınıflandırma eylemiydi. Birkaç kez arka duvara burnunu dayamıştı ve orada kaybolmayacağını kabul etmişti. Babasının kaybolabileceğini kabul ettiği gibi. Ama aralarındaki farkın nedenini merak etmiyordu. Mantık ve fizik onun zihinsel yapısının parçası değildi. Vahşi doğanın pek çok yaratığı gibi, o da erken yaşta kıtlığı yaşadı. Et gelmez oldu. Süt de. İlk başta yavrular inledi ve ağladı. Ama en iyisi bile uyumaya başladı. Çok geçmeden açlık komasına girdiler. Artık tartışmalar yoktu. Küçük öfkeler yoktu. Uzak beyaz duvara maceralar tamamen sona ermişti. Yavrular uyurken, içlerindeki hayat titreyip sönüyordu. Tek göz çaresizdi. Uzağa dolaşıyor, inde çok az uyuyordu. Neşesizdi. Mutsuzdu. Dişi kurt da yavrusunu bıraktı ve et aramaya çıktı. Doğumdan sonraki ilk günlerde tek göz birkaç kez Kızılderili kampına dönmüş, tavşan tuzaklarını kontrol etmişti. Ama kar eridi. Kamp uzaklaştı. O ikmal kaynağı kapandı. Gri yavru yeniden hayata döndüğünde ve uzak beyaz duvara ilgi duymaya başladığında, dünyasının nüfusunun azaldığını fark etti. Bir tek kız kardeşi kalmıştı. Gerisi gitmişti. Güçlendikçe, yalnız oynamak zorunda kaldı. Kız kardeş artık başını kaldırmıyordu, hareket etmiyordu. Küçük vücudu şimdi etle doluydu. Ama yemek çok geç gelmişti. Sürekli uyuyordu. Etrafa fırlatılmış küçük bir iskeletti. Alevin giderek alçaldığı ve söndüğü bir deri. Sonra gri yavru fark etti. Babası artık görünmüyordu. Duvarda kaybolmuyordu. Girişte uyumuyordu. Bu, daha hafif ama ikinci bir kıtlığın sonunda yaşandı. Dişi kurt nedenini biliyordu. Tek göz hiç geri dönmemişti. Anlamasının bir yolu yoktu. Gri yavrula bakıyordu. Et ararken sol çatala çıkmıştı. Vaşağın yaşadığı dereye. Bir günlük tek gözün izini takip etmişti ve yolun sonunda ne bulduğunu görmüştü. Savaşın ve kaçışın birçok izi. Vaşak, zaferini kazandıktan sonra inine çekilmişti. Dişi kurt onu bulmuştu. Ama işaretler Vaşak'ın içeride olduğunu söylüyordu. Ve içeri girmeye cesaret edememişti. Bundan sonra, sol çataldan kaçındı. Çünkü biliyordu. Vaşak'ın ininde bir yavru vardı. Ve vaşaklar vahşiydi. Huysuz yaratıklardı. Korkunç savaşçılardı. Yarım düzine kurt bile tükenen ve dikanlı bir vaşağı bir ağacın üstüne sürmek zorunda kalabilirdi. Ama yalnız bir kurt, bu tamamen farklı bir konuydu. Özellikle sırtında yavru taşıyan aç bir vaşak için. Ama vahşi vahşiydi ve annelik anneliktir. Her zaman şiddetle koruyucu, vahşi doğada ya da dışında. Ve zaman gelecekti. Dişi kurt, gri yavrusunun iyiliği için, sol çatala doğru ilerleyecekti. Kayaların içindeki sığınağa ve vaşağın öfkesine.